Herkese merhaba. Bugün gökyüzünün o devasa makinelerinin yani helikopterlerin yer çekimine nasıl kafa tuttuğunu konuşacağız. Bu incelememizde işin arka planındaki o akıl almaz uçuş fiziğini ve mühendislik harikalarını masaya yatırıyoruz. Hazırsanız lafı hiç uzatmadan o ağır metal yığınlarının nasıl havalandığını keşfetmeye başlayalım. Bugünkü yol haritamız oldukça net. Helikopterler gerçekte nasıl uçar diyerek temel fizikle başlayacağız. Sonra turboşaft motorunun kalbine inip o meşhur tork problemini nasıl çözdüğümüze bakacağız. Ardından hafif genel maksat helikopterlerine ve oradan da ağır taarruz filolarına uzanacağız. Hemen ilk konuyla başlayalım. Birinci bölüm, helikopterler gerçekte nasıl uçar? İşin aslı şu ki, helikopterler yer çekimini yenmek için başlarının üstünde fırıl fırıl dönen o devasa mekanik kanatlara güvenirler. Gözünüzün önüne dev bir topaç getirin. Pilot o rotorların dönüşünü ve açısını ayarladığında pervaneler havayı öyle bir güçle aşağıya doğru iter ki havada görünmez bir sütun oluşur. Hani hepimizin bildiği o etki tepki prensibi var ya, işte o aşağı itilen hava helikopteri kocaman görünmez bir el gibi yukarı kaldırır. Tonlarca ağırlıktaki bir makinenin uzun bir piste ihtiyaç duymadan olduğu yerden gökyüzüne dikilmesinin sırrı tamamen budur. İkinci bölüm, turboşaft motorunun içi. Peki o dev rotorları çevirecek muazzam güç nereden geliyor? İşte burada o muhteşem turboşaft motorları devreye giriyor. Süreç aslında dışarıdaki havanın yutulmasıyla başlıyor. Hava girişi bu havayı emiyor ve kompresör onu acımasızca sıkıştırarak inanılmaz derecede ısıtıp basınçlandırıyor. Sonra bu sıkışmış hava yanma odasında yakıtla buluşup tabiri caizse cehenneme dönüyor, şiddetle ateşleniyor. Açığa çıkan bu devasa enerji gaz türbinine çarpıp onu deli gibi döndürmeye başlıyor. Son aşamada ise güç aktarım sistemleri ve egzoz devreye giriyor. Bakın, jet uçaklarında amaç geriye doğru püskülerek ileri fırlamaktır değil mi? Ama burada işler farklı. Burada tek istediğimiz pervaneleri çevirecek o saf ve vahşi döndürme kuvvetini yani torku elde etmek. Üçüncü bölüm, tork problemini çözmek. İşte o muazzam güçle birlikte mühendislerin başını epey ağrıtan devasa bir fizik problemi de doğuyor. Tork problemi. Düşünsenize, tepenizdeki devasa rotor havayı yararak saat yönünde hızla dönerken fiziğin o inatçı etki-tepki yasası gereği helikopterin gövdesi neden saat yönünün tersine yani kendi etrafında fırıl fırıl dönmüyor? Normalde kontrol edilemez bir şekilde dönmesi gerekirdi, değil mi? İşte mühendisler bunu engellemek için doğayla adeta bir satranç oynamak zorunda kaldılar. Bunun en yaygın çözümü arkaya bir kuyruk rotoru koymaktır. Ama işin içine zeka katınca doğayı yenmek için bazen hava akımlarını esnetmek yeterli oluyor. Mesela İngilizce'de kuyruk rotoru yok anlamına gelen notar sisteminin arkasındaki fizik tek kelimeyle büyüleyici. Sistem, Coanda ve Magnus etkileri denilen aerodinamik prensipleri kullanıyor. Anlatayım. Kuyruk kısmındaki özel yuvalardan hava püskürtülüyor ve bu hava ana rotordan aşağı inen akımı o silindirik kuyruğun etrafında kavisli bir şekilde büküyor. Bu sınır tabakası aerodinamiği sayesinde hava kopmadan kuyruğun etrafını sarıp bir emme kuvveti oluşturuyor ve helikopteri yana doğru itiyor. Düşünebiliyor musunuz? Arkada tehlikeli bir pervane yok, sadece havanın kendisini bükerek gövdenin kendi etrafında dönmesini engelliyorlar. Kesinlikle dahice. Tork problemine karşı kuyruk rotoru kullanmayan iki tamamen farklı ama ikisi de birbirinden zeki çözümü karşılaştıralım şimdi. Bir tarafta az önce konuştuğumuz o aerodinamik sihir, yani hava jetleri ve fan kullanarak kuyruk rotoru ihtiyacını ortadan kaldıran notar sistemi var. Diğer tarafta ise senkropter dediğimiz kesişen rotor tasarımı. Helikopterin tepesinde V şeklinde hafifçe eğik duran iki dev rotor var ve tıpkı saat çarkları gibi birbirine asla çarpmadan zıt yönlerde dönüyorlar. Biri sağa diğeri sola dönünce ne oluyor? Gövde üzerindeki o döndürme etkisi anında birbirini sıfırlıyor. Yani arka kuyruk pervanesi tehlikesi olmadan son derece dengeli bir uçuş elde ediyorsunuz. Dördüncü bölüm, hafif genel maksat helikopteri profilleri. Şimdi tüm bu teorik fizik kurallarının gökyüzündeki modern genel maksat helikopterlerine nasıl yansıdığına bir bakalım. Veriler bize çok şey anlatıyor. Bakın, Airbus H135 ve Bell 429 gibi modeller hem menzil
hem de işletme maliyetleri açısından çok avantajlı gözüküyor. Ancak listedeki MD-902 Explorer'a özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. İşletme maliyeti bir tık daha yüksek ve menzili biraz daha kısa olabilir ama az önce bahsettiğimiz o devrim niteliğindeki no-TER sistemini kullanıyor. Yani arkada dönen tehlikeli bir pervane yok. Bu da onu daracık sokaklardaki polis operasyonları veya çatılardaki hastane inişleri için inanılmaz derecede sessiz ve güvenli yapıyor. Kısacası burada menzil ve maliyet ile eşsiz bir güvenlik mimarisi arasındaki o kritik mühendislik tercihini çok net görüyoruz. Hafiz genel maksat sınıfında bir diğer dikkat çekici platform ise T625 Gökbey. Bu makine, zorlu iklim ve coğrafyalarda görev yapmak üzere tam bir hayatta kalma ustası olarak tasarlanmış. 740 kilometrelik devasa bir operasyonel menzile sahip. Gücünü ise iki farklı turboşaft motor seçeneğinden alabiliyor ama benim burada en çok ilgimi çeken kısım işin beyin takımı, yani o 4 eksenli çift yedekli otopilot ve tamamen dokunmatik ekranlara sahip modern cam kokpit. İster yüksek irtifada kargo taşıyın, isterseniz zorlu bir hava ambulansı görevi yürütün, bu elektronik mimari, pilota etrafında olup biten her şeyi inanılmaz bir hassasiyetle sunuyor. 5. Bölüm Ağır Taarruz Filosu. Karşımızda duran 20.000 fit rakamı öylesine bir sayı değil arkadaşlar. 6.000 metrenin üzerindeki bir yükseklikten bahsediyoruz. Havanın bu kadar ince olduğu, nefes almanın bile zorlaştığı bir irtifada o devasa zırhlı taarruz helikopterlerinin tonlarca mühimmatla havada tutunabilmesi, işte bu az önce konuştuğumuz o turboşaft motorlarının ve gelişmiş rotor sistemlerinin ne kadar muazzam bir taşıma kapasitesi yarattığının en somut kanıtıdır. Konu taarruz olduğunda mesele sadece uçmak değil, o cehennemden sağ çıkmaktır. T-12-9 atak helikopterinin özellikleri tam olarak bunu özetliyor. İki motor arasına yerleştirilen koruyucu zırh kalkanlarından tutun da, mermi isabet ettiğinde kendi kendini onarabilen akıllı yakıt tanklarına kadar her şey hayatta kalmak üzerine kurulu. Rotor pallerinin bile doğrudan gelen balistik mermilere direnci var. Ama bence asıl şov pilotun taktığı o AVC kaskında. Düşünsenize, pilot başını nereye çevirirse helikopterin burnundaki 20 milimetrelik top saniyesinde o hedefe kilitleniyor. UMTAS, Cirit ve Stinger füzelerini de eklediğinizde saf bir beka ve inanılmaz bir vuruş gücü tasarımı çıkıyor ortaya. Yine tek bir sayı çıkıyor karşımıza ama ağırlığı gerçekten çok büyük. 1200 kilogram. Üstelik bu rakama fırlatıcı lançerlerin ağırlığı dahil bile değil. Bu sadece silahların saf ağırlığı. Ağır taarruz sınıfının sınırlarını ne kadar zorladığımızı, nasıl devasa bir ateş gücünü gökyüzüne kaldırdığımızı anlatmak için bundan daha iyi bir özet olamaz. İşte o devasa ağırlığı omuzlayan, kelimenin tam anlamıyla gökyüzünün ağır sıklet şampiyonu T-929 Atak 2. 10 tonun üzerinde bir maksimum kalkış ağırlığından bahsediyoruz. Bu uçan kaleyi havalandırmak için her biri tam 2500 beygir gücünde iki canavar turboşaft motor kullanılıyor. Sadece güçlü değil, aynı zamanda 12.7 milimetrelik zırh delici mermilere bana mısın demeyen zırhlı bir kokpitle korunuyor. Ana topu ve lazer silahlarını bir kenara bırakıyorum. En vurucu kısım asimetrik silah yükleme kabiliyeti. Bu ne demek biliyor musunuz? Helikopterin bir kanadına tonlarca ağırlıkta bambaşka füzeler, diğer kanadına ise tamamen farklı ağırlıkta roketler yükleyebilirsiniz. Ve o gelişmiş uçuş bilgisayarları sayesinde makine havada zerre kadar dengesini kaybetmez. Tam bir mühendislik gövde gösterisi. Motorları, aerodinamik sınır tabakalarını, tork problemini ve tonlarca ağırlığın nasıl havalandığını derinlemesine inceledik. Şimdi sizleri zihninize kazınacak kışkırtıcı bir soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Bir dahaki sefere gökyüzünden yaklaşan o gürültülü pervanelerin sesini duyduğunuzda kafanızı kaldırın ve sadece uçan metal bir makineye bakmayın. Kendinize şunu sorun. Şu an üzerimden geçen bu alet doğanın o inatçı fizik kurallarıyla nasıl savaşıyor? Acaba torku yenmek için arkasında dönen geleneksel bir pervanesi mi var? İçeride gizli bir fan mı çalışıyor? Yoksa sadece havanın kendi akışını bükerek mi yer çekimine kafa tutuyor? Eminim artık helikopterlere bambaşka bir gözle bakacaksınız. Bu incelememizde benle olduğunuz için çok teşekkürler. Bir sonraki incelememize kadar merakla kalın.